Bildiğiniz gibi aslanlar yüksek refleksleri, güçlü içgüdüleri ve muhteşem cesaretiyle ormanın kralı olarak bilinirler. Aslanın gücünden ve avlanma yeteneğinden kimsenin şüphesi yok. Doğru mu? Savanada güzel ve sakin bir gün gibi görünüyor. Bu aslanlar da aynı şeyi düşünmüş olmalı ki yüzmeye karar vermişler. Tabii başlarda biraz soğuk oluyor ama alışıyorsunuz. Suyun tadını çıkarıyor gibi görünüyorlar ancak timsahların avına hissettirmeden, suyu hareket ettirmeden yüzebildiklerini biliyor muydunuz? Onları suda fark etmek gerçekten çok zor. Siz farkında olmadan daha da yakına girebilirler. Timsah ısırığı 900 kilodan daha fazla basınca ulaşabilir ve avını ağzıyla kavrayıp kendi etrafında birkaç kez dönerek gerçekleştirdikleri ölüm dönüşü adı verilen yöntemle daha küçük parçalara ayırırlar. Ve işte o hareketle başlıyoruz. Kedigillerin çoğu yüzmeyi sevmez, aslanlar da buna dahil. Belki de bu yüzden iyi birer yüzücü değiller. Şu kaçışa bakın, gerçekten çok yavaş yüzüyor. Ama arkadaşı yem olarak timsahı meşgul ettiği için şanslı. Ve sonunda başardı. Hadi bakalım. Aslanlar mükemmel avcı duyularına sahiptir. Avlarının kokusunu kilometrelerce öteden alabilirler. Ama görünüşe göre bu durumda değil. Aslanımız önündekinin ne olduğunu öğrenmek için biraz uğraştı. Hayır, bu bir kaya ya da ceset değil. Bu bir su aygırı. Görünüşe göre su aygırı bir karpuz gibi aslanın kafasını kırmaya çalışıyor. Bu görüntü bana şu videoyu hatırlattı. Su aygırı ısırığı 126 kilo basınca ulaşabilir. Bu arada aslan için zor bir deneyim olmalı. Ama iyi olduğundan eminim. Zürafalar aslan gibi zıplama yetenekleriyle ünlü olmasa da o güzel ve zarif yaratıklar aslanlara bir şekilde zarar verebilirler. Aslanlar 4 metreye kadar zıplayabilirler ki bu gerçekten etkileyici. Ancak bir zürafayı avlamak için yeterli değil. Zürafaların tekmesinin 140 kilo basınca ulaşabildiğini biliyor muydunuz? Duygusal bakışlarının altında acımasız bir tekme var. Bu zürafa tarafından tekmelenmenin hoş olmadığını düşünüyorum. Gerçekten hoş değil. Kalabalık bir aslan grubu bir zürafayı avlamak için mücadele ediyor. Kolay bir hedef mi? Sanmıyorum. Ama üzülmeyin. En azından denediniz. Sırtlanlar, özellikle aslanlar ile karşı karşıya olduklarında ormandaki en cesur hayvan değiller. Bu yüzden aslanlara karşı sadece sayıca üstün olduklarında saldırmaya cesaret edebilirler. Ancak yine de aslanın tek başına onlarla nasıl bu kadar iyi başa çıkabildiğini görüyorsunuz. Yani belki o kadar iyi değil ama en azından hayatta kalabilecek kadar iyi. Sırtlanlar sayıca çok fazla olmasına rağmen aslan onları korkutabilir. Bir sırtlanı ve bir aslanı karşılaştırırsak ormanda çok sık görebileceğimiz bir kavgadır. Aslanın çok daha güçlü olduğu açıktır. Ama iş savaşan bir grup sırtlana gelince kas gücü tabii ki sırtlan tarafındadır. Çok adaletsiz göründüğünü biliyorum ama merak etme, çoğunlukla aslan kazanır. Çünkü bu sadece güçle alakalı değildir. Cesaret de bir diğer önemli unsurdur ve söz konusu cesaret olduğunda 100 sırtlan bile bir aslanla rekabet edemez. Bu bize aslanın neden ormanın kralı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Son bir şey, çoğunlukla aslan kazanır dediğimi hatırlıyor musun? Sanırım yanıldım. Aslanların uçabildiğini biliyor muydunuz? İhtiyaç duydukları tek şey bir bufalo sürüsü. Ne sürpriz değil mi? Evet, bunu tekrar görelim. Havada yaptığı çılgın hareketleri görün. Çok güzel ve zarif. Bir bufalo, bir öküzün 4 katı güce sahiptir ve bufaloların aslanları öldürebildiği bilinmektedir. Bu vaka vahşi yaşamda birçok kez kaydedildi. Aslanların tek düşmanı sırtlanlar, timsahlar ya da bufalolar değiller. Bazen kendi türlerinden diğer üyelerle uğraşmak zorunda kalırlar. Bunlar çoğunlukla erkek aslanlardır. Erkek yetişkinlerin bir dişi aslan ya da aileleri için savaşmaları yaygındır. Aslan türü için alfa erkek kavramı çok önemlidir. Bu kavgalar bazen daha büyük grupları içerebilir ve çoğunlukla acımasızdır.
Aslanların ısırma kuvveti sadece 45 kilodur. Ancak yine de rakiplerini öldürmek veya ölümcül bir yara açmak için yeterli. Bu koca adam ısırmadan zevk alıyor gibi değil mi? Burada bir grup dövüşü ile başlıyoruz. Aslında çok adaletsiz gibi görünüyor. 4'e karşı 1. Bir majesteleri asla bu tür haksız bir pusu beklemezsiniz. Ama burası vahşi doğa.